Herkese merhabalar. Bugün sizlere son 5 yıldır kullandığım bu gördüğünüz Ford Mustang EcoBoost modelini ve tecrübelerimi anlatacağım. 2015 yılında 42.000 dolara mal oldu. Üzerinde premium ve performans paketleri bulunmaktadır. Mustang EcoBoost modeli 27.000 dolar olaraktan base model'dan başlıyor ve üzerine 13.000 dolarlık paketten sonra vergiler dahil 42.000 dolar. Bu bazı Mustang fanlarına biraz pahalı gelebilir ama bunun neden pahalı olmadığını bugün sizlere açıklayacağım. Bunun en büyük sebebi Ford Mustang'i iki modelde üretiyordu. 6 silindir ve GT modeli olaraktan. 6 silindir modelini alanlar yavaş buldukları için GT modelini tercih ediyorlardı. Fakat aralarında büyük bir fiyat farkı vardı. 6 silindir modeli 25.000 dolar iken GT modeli 60-70.000 dolara kadar çıkabiliyordu. Fakat 2015 yılında Ford EcoBoost modelini üreterek ikisinin arasında bir araç üretti. Fiyat olarak çok uygun, hızlı bir performansı olan bir araç ve şık görünümlü. Sıfırdan %'e 5.3 saniyede çıkabiliyor ve 310 beygir gücünde. 320 pound tork, 310 beygir gücü ve sıfırdan %'e 5.3 saniyede 42.000 dolar çok da pahalı aslında gelmiyor. Tabii ki arabanın bütün özellikleri bunlarla bitmiyor. Daha fazla özellikleri de var. Bunları da sizlere anlatacağım ve kısa bir test sürüşüne çıkacağız. Sırada arabanın ön kısmından bahsetmek istiyorum. Arabanın bu kasası Ford'un 40. yılına özel ürettiği kasa ve hala aynı kasayı kullanmakta 2015 yılından itibaren. Arabanın ön kısmında en çok hoşuma giden özelliklerinden birisi de gündüz farları. Özellikle üçlü led farları gündüzleri de açık kalmakta ve öndeki araçların size fark etmesini sağlamaktadır. Sırada arabanın yağ kısmından bahsetmek istiyorum. Gaz kapağından. Dış gaz kapağını açtığınızda arabada iç gaz kapağı bulunmamakta. Ve bence bu çok zekice dizayn edilmiş. Yani iç kapağı da açıp benzin atarken ekstra bir stepten kurtuluyorsunuz. Arabanın ilgi çeken diğer bir özelliği ise arka sinyaller. Dönüş sinyalini verdiğinizde üçlü sinyaller sırayla yanmaktadır ve gördüğünüz gibi ilk sinyal diğer iki sinyale göre daha uzun süreli yanık kalmakta. Ve ön kısımda da bir bonus sinyali bulunmakta. Arka sinyaller 3 kez yanıp sönerken öndeki sinyal sadece bir kez yanıp sönüyor. Sırada arabanın birkaç gizlenmiş özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Diğer arabalarda arka vitesi aldığınızda arka camın üst kısmında ya da alt kısmında bir lamba bulunmaktadır. Bu Mustang'te plakanın da altında en alt kısımda bulunmakta. Diğer gizlenmiş bir özellik ise bagaj açma düğmesi. Genelde bagajın üst kısmında bulunan bu düğme Ford Mustang'te at logosuyla plakanın olduğu kısımda gizlenmiş. Sırada bagaj kısmına geçiyoruz. Çok da farklı bir bagajı yok. İç kısmı halı döşenmiş. Taban kısmını da kaldırdığınızda bu iç kısımda yedek lastik yeri bulunmakta. Fakat Ford yedek lastik yerine size bir pompa bırakmış. Pompayla eğer sorun yaşadığınızda lastiğe hava vuraraktan en yakın lastikçiye götürün diye. Sırada arabanın iç kısmına geçiyoruz. Arabanın iç kısmında beklediğinden fazla özellik bulunuyor. Mesela arabanın kapısını kapatmadan arabayı çalıştırırsanız sarı bir uyarı veriyor. Bunun için teşekkürler Mustang, yoksa kapıyı nasıl bilecektik kapalı olup olmadığını. Sırada kokpit kısmı var. En çok hoşuma giden alt kısımda bulunan gri renkli tuşlar. Bunlar bana uçağın kokpit kısmındaki tuşları hatırlatıyor. Bunlardan ilki acil lambası, ikincisi sürüş kontrol, üçüncüsü ise direksiyon modu. Buradan bunu değiştirerekten farklı direksiyon modlarına geçebiliyorsunuz. Dördüncü tuş ise buradaki sürüş modu. Buradan da farklı sürüş modlarına geçebiliyorsunuz. İsterseniz spor modunda sürebilirsiniz arabayı ya da track moduna alaraktan yarış moduna geçebiliyorsunuz. Sırada torpido kısmına geçiyorum. Sol kısımda bulunan tuşa basıp basitçe açabiliyorsunuz. Torpidonun ilginç kısmı ise kitap resmi olan tuş. Bu tuşa bastığınızda da ikinci bir torpido gözü açılıyor ve burada da kullanım kılavuzu bulunmakta. Yaklaşık 501 sayfalık. Artık bunu kim okuyacaksa. Burada sürücü kısmına geçiyoruz. Genelde göstergeler analog.
Sol kısımda RPM, sağ kısımda hız göstergesi ve orta kısımda da küçük bir bilgi ekranı bulunmaktadır. Ayrıca direksiyonun arka sol ve arka sağ kısımlarında pedal shift'ler bulunmakta. Eğer arabayı manuel olarak kullanmak istiyorsanız bunlar aracılığıyla vitesi değiştirebiliyorsunuz. Navigasyon ve müzik sistemi içinde Sync Entertainment System kullanılmış. Ekran boyutu bence iyi. Yaklaşık olaraktan 8 inçlik bir ekranı var. Ekran 4 kısımdan oluşuyor. Sol kısımda buradan aramanızı istediğiniz kişileri arayabilirsiniz. Sağ üst kısımda GPS bulunmakta. Sol altta radyo ya da Bluetooth benzeri şeyleri arabaya bağlamak istiyorsanız sağ alt kısmında da klima kontrol kısmı bulunmaktadır. Ayrıca kokpit kısmında bir CD player yeri bulunmaktadır. Artık kim CD player kullanıyorsa. Orta kısmında da klima kontrol kısmı, sağlı ve sollu iki koltuklar içinde ısıtma ve soğutma. Ayrıca burada dirseği dinlendirme kısmında da açtığımızda güzel bir kalem yeri yapmışlar. Burada kaleminizi koyabiliyorsunuz rahatlıkla bulabilmeniz için. Ayrıca iç kısımda bulunan buradaki SD kart girişi de aslında GPS için. GPS'i buradaki SD karta yüklüyorlar. Burada ekstradan bir USB girişi de bulunmakta. Ford Mustang spor araba olmasına rağmen 4 koltuklu bir araba. Ön koltuğu en ileri seviyeye itip arka koltuktaki kısma oturmaya çalışacağım. Ve girerken biraz zorlanarak gidiyorsunuz. Ve oturduğunuzda da baş kısmındaki yer hiç yeterli değil. Birinin oturması için değil de bu koltuğu daha çok sırt çantanızı ya da benzer eşyalarınızı koymanız için yapılmış bir kısım. Bu arabayı kullanmak çok eğlenceli ve zevkli. Yaklaşık 5 yıldır bu arabayı kullanıyorum. Araba arkadan itişli ve 6 ileri vites. Vites geçişleri çok pürüzsüz. Ford'un Mustang'de yaptığı en güzel özelliklerinden biri. Yakıt tüketimi yaklaşık olarak 1 galon benzinle 26 mil gidiyorsunuz. Bu da 1 litre ile 11 kilometre demek. Gerçekten hepinize şu an o kadar az mı yakıyor diyorsunuz. Evet, gerçekten araç az yakıyor ama normal modda. Spor ya da track modunu alırsanız tabii ki yakıt tüketimi azalıyor. Yani 1 litre ile 11 kilometre yerine 6 kilometreye kadar düşebiliyor. Bir başka şey de arabanın iç özellikleri. Çok fazla plastik madde kullanılmış kokpitte. Umarım Ford bunu ileride değiştirir. Çünkü arabayı gerçekten çok ucuz gösteriyor. Şimdi bir de arabayı spor modunda deneyeceğiz hep birlikte. Şu ana kadar normal modda kullanıyordum. Spor modunu aldım. Gerçekten spor modunda kullanmak arabayı daha eğlenceli hale getiriyor. Ford Mustang EcoBoost modeli tam bir fiyat performans arabası. Yani verdiğiniz fiyata değiyor. Gerçekten son 5 yılda arabanın sadece 2 kez lastiklerini değiştirdim. $1000'dan $2000'a mal oldu. Ve yağ değişimi için de her 5000 milde bir $80'lık bir yağ değişimi yaptım. O da tahmin olarak $1600 civarı bir şey ediyor. Yani $4000 bile varmıyor 5 yıl içinde bu araba için harcadıklarım. Eğer aranızda Mustang almayı düşünenler varsa EcoBoost modelini tavsiye ediyorum.